Torosların zirvelerinden doğan Köprüçay, soğuk suyu ve yüksek debisiyle Köprülü Kanyon'a can veriyor. Her yıl yüz binlerce turist ağırlayan Köprülü Kanyon'a 12 kilometre uzaklıkta Selge Antik Kenti yer alıyor. Eski çağlardan beri birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Selge Antik Kenti'nde günümüzde Altınkaya Köyü sakinleri yaşıyor. Geçmişte tarım ve hayvancılıkla geçim sağlayan Altınkayalılar, ziyaretçi yoğunluğunun etkisiyle turizme yönelmiş ve köy nüfusunun bir kısmı dışarıya göç vermiştir. Hello, merhaba. Hayvancılığa devam eden son ailelerden biri Erkan'ın anne ve babası. Ya ben bir Gezgin Yörük diye bir sayfa açtım. Kendim de yörüyüm zaten. Hadi buyurun. Bunu pişirmeye göndereceğiz. Bizim peynirimiz yağı alınmayık, kaymağı alınmayık. Şöyle bitti. Güneş gene yakıcı. Bana nerede Erkan? Yerinden çıktı o. Hocam onu ben... Efendim. Tamam.
İsmim Erkan. Antalya'da berberlik işi yapıyorum. Abimle beraber. Hani hafta sonları anne baba burada olunca sürekli buraya geliyorum. Onlarla beraber keçilere gidiyoruz. Anan bir giderdi, lak 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 severek. Ya aslında Antalya'da böyle şey gibiyiz ya, bağlı gibiyiz. Çünkü özümüzde burası var. 16 yaşı, 17 yaşımıza kadar buradaydık. Yani illaki burayı istiyoruz, orası mecburiyet gibi bir şey. Motorum vardır. Böyle bir yere gittiğim zaman belki 10-15 kez, 20 kez duruyorumdur. Bir güzel bir kare gördüğüm an o kareyi illaki çekerim. Fotoğraf çekmeyi sevdiğim için şöyle bir karar aldım. Bir sayfa açayım dedim. O çektiğim kareleri, videolar orada anı olarak kalsın. Ya ben bir Gezgin Yörük diye bir sayfa açtım. Kendim de yörüyüm zaten. Toros Dağları'nın eteklerinde yaşıyoruz. 1000 derken, 2000 derken benim sayfa ilerlemeye başladı. Güzel bir etkileşim var. Hani milyonlara videolarım baktım, milyonlara uğraşıyor. Şehirde artık insanlar bıktığı için köy hayatını böyle merak salıyor. Geçmişinde özünde bir yaşanmışlık varsa özlemle bakıyor. Oraya gitmek, orada yaşamak. Temel amaçlarımdan bir tanesi de o, hani köyümün yaşam tarzını böyle birilerine ulaştırabilmek. Kötü yanı olsun, iyi yanı olsun. Şimdi su çeker gari. Dua ederim ben bunu hani bırakanı. Yararlanıyoruz bak malı, insana, her şeyi. Bizim bir eserimiz yok dünyada kalıcı.
Bu taşı hani yapan yıl asırlar geçmiş. Büsbütün bak. Hani düşüne düşüne kafa ayırsın onu. Bu taş buradan da yapık değil. Yayladan getirmiş bunları yapmış da. Buradan değil bunlar. Nasıl yaptı, nasıl getirdi? Hani kafa yersin tam düşünsen. O imkanı nasıl sağladı? O günde nasıl ulaşımı vardı? Ama bizim olsa şimdi erir, biter, gelir, geçerdi. Türk'ün yaptığı binalar nereye kadar sağlıklı? Bir deprem olsa toz duman, tamam. Köyümüz Roma'dan kalma ismi, yani Roma Bizans yaşamış. Selge diye geçiyor. Antik ismi. Sonradan Zerk olmuş. Şimdi de resmi ismi Altınkaya Köyü. Antik kendiyle meşhur. Bir de adam kayalar var şu anda. Günlük yani bir 1000, 1500, 2000 turist falan çıkıyor. Köyün geçimi biraz buna yönelik oldu. Hani hayvancılık bitmeye yakın gibi bir şey. Yani turizme döndüğü için millet artık hayvancılıkla da uğraşmıyor. Sayılı kişilerden kalan işte annem babam. Yani bir 40-50 kişi hayvancılıkla uğraşıyorsa sadece şu anda 10 kişi falandır. Hayvancılık azaldı. 3-5 kişi de işte. O da korkuyla. Şuradan öte süremez ormana. Orada zaten kurtlar ayakta. Kendi kendimizi şu anda idare etmek, hani idare etmesini biliyoruz. Hani çalışmasını ama ilerisi zaten yeni nesiller burada kalmaz, durmaz. Ha neden durmaz? Para yok, çalışma yok, iş yok. Dört dörtlük bir evi yok. Ne bileyim işte biz de alışkın olduğumuzdan burada hani idare ediyoruz kendimizi. Bir de ekizler kalmış ha. Amfik tiyatrosu var, 10.000 kişilik. Sarayları var, sarnıçları var. Şu arkada agorası var. Biraz o çok az bir kalıntısı var. Yukarıda kilisesi var. O da çok az. Bu yine bir şu tepedeki tapınakları var. Bilmiyorlar abi buranın hikayelerini. Turiste anlatınca 1 euro, 2 euro veriyorlar harçlık. İngilizce anlatıyor. 10,000 people, 2,340 Leon Tiger fight. King is sit. Kral yukarıda oturuyor, izliyor. Aslan ve kaplan dövüşüyor. Benim adım Burak, bunun adı Süleyman, Zafer ve Çağan. Şu anda turistlere sattığımızı satıyoruz.
Bu okul harçlığımızı çıkarıyoruz. Aşağıda sonra kış gelince okul açıldığında okula gidiyoruz. Bura 10.000 kişilik, 2000 yıllık, milattan önce 500 yıllarından kalmaymış. Eskiden internet olmadığı için duyurular falan yapılıyorlarmış. Sonra böyle insanları toplayıp önemli şeyleri anlatıyorlarmış. Taşların altındaki oyuklar buranın sesimizin yankılanmasını sağlıyormuş. Yani akustiği sağlıyormuş. Ama taşlar yıpranmaya başlayınca akustik kaybolmuş. Adam kayalar dediğimiz siper bacıların oluşması gibi kaya türüdür. Burası adam kayaları. İş olmadığı için buralara böyle seyir açmaya çalışıyoruz. Hiç işimiz yok, suyumuz yok. Köyümüzde su sıkıntımız var, bahçemiz olmaz. Gelen işte misafirlerimize gözleme yaparız alana. Baldır, pekmezdir bir şeyler, incik boncuk işte bunları yaparız. 15-20 seneler ufak tefek yaparız bunu. Bunlar geçim kaynağımız. Rus gelir, Alman gelir, Türkler gelir. Duyan geliyor işte buraya. Kaşıklar kalmadı ya. Bayağı bir kaşık yaptı mıydı da. Bitti. Bitti. Şimdi de yapsan yarıladı. Yok gayrı olur. Gayrı yarılma zamanı geçti. Kobra yılana benzeyen bir kaya. Şu ördek civcivine benzeyen bir kayamız var. Tepede bir aileyi andıran kayamız var. Kestane ağacı. Sayısı azaldı, bitti gari. Bak bir burada var gene de. Bu 30 sene önce bu ağaçlar bir kişi beklerdi. Bir kişi çıkardı, indirirdi. 15-20 kişi sıkardı, böyle dökerdi bir ortama. Hani 15 kişi paylaşırdı. Oğlum. Erkan'ım. Bir gel be. Oğlum. Gel. Çatalı da koy. Çok mu yakın olmuş ama? Hı. Hadi buyurun.
Serdar. Serdar. Serdar sesini kapat. Kapattım. Doğma büyüme buradayım. Ben bu 5 çocuğu o evde yetiştirdim. Ev yok, sıkıntı, dar. Eskiler anladırdı. Ayakkabıyı bulamazdık. Sırtımıza sırt bulamazdık. Ekmeğe mesela burada olmazmış. Paramıza bile bulamazdık. Gene halımıza günümüze bin şükürün de ayağımızda her şey. Tek sıkıntım burada bir evim yok. Onu da devlet engel kurdu. Bunlara zaten hudaşık oynatamazsın burada. Yani güceniyor yerine göre mutfağımız yok. Çok affedersiniz lavabomuz yok. Çocuklarım geliyor. Hani onlardan çok utanıyorum. 2 günlük ömrümüz kalmış. Yarına çıkacağımızın bir garantisi yok. Biz de isteriz güzelce bir yaşamayı. Allah herkesin sonunu hayırlı etsin. İşte köyümüzün sıkıntıları bu çocuklarım. Evimiz stadyumun üzerinde, 1. sit alanında. Yapılaşma yok. Buna bir devlet de bir çözüm getirebilir. Nasıl bir çözüm getirebilir? Yani o evi alır, sit alanın dışına yapabilir yani. Sit içindeki bütün evleri boşaltabilir. Yani köyün de böyle bir mağduriyeti var. Başka bir yer gösterir çözümü öyle olur. Yani gideriz. Ben 2 odaya da razıyım. Tek odada ömrüm mesela gelmiş. İşte geçip gideriz. Hani bizi bir çözüme ulaştırmasını isteriz. Bundan 4-5 sene önce çaldım Antalya'da. 3 kişi geldi. Yanında 2 genç var. Çaldım Asya'ya vardık geldik diye. Gülistan Katter. 3 kızıdık. Çok güzel bağ çalardık. Gencike kızıka yan yana oturup çalardık. Onu yaptık mı neşelenirdi herkes, neşelenirdik. Sonra da çaldık ara sıra emme tabii unudulu değil. Öyle ömüğüne vurursun. Ha, yürek de bitik zaten. Yürek tükeni. Bu ömrü nerede geçirdin dese. 60-70 sene yemin olsun ilençberlik yaptık. Nerede geçti bu ömür? Yuvun çekeriz. Çok uzak buradan aşağı. Bunu da ebesi dedesi verdi bunun adına. 1 yaşında da yine bir kız çocuğumu değil mi? Gör, nur topu gibi. Ha, öldük sonra. Neydi o çocuğun güzelliğiydi? Obalar, komşular. Neydi o çocuğumun güzelliği? 3 aylık asker. Ha, kaynanam da var. Kayınbaba var. Şuradan aşağıda adamın biri geldi. Bir baktı çocuk beşikte. Gözlerin dikeri. Hani ishal oldu. Bak cahilliği kaynana düşünse ben kaç çocuk besledim. Kuyudan buz gibi bir su çektik. Çocuğu bir çümdürdü o kadın. Eve getirdik. Çocuğun gözünün akları yukarı doğru kayboldu. Gidiyor.
Eskiden ben bilmezdim emme. Annem tabii öldü siz ömür. Annem de çalarmış, güzel çalarmış emme. Annemden hiç duymadım, çalarmış bizden önce. Alçacık duvar üstü, dülbendim suya düştü. Eğilip alıncaya o yar beni göre düştü. Balık suda yan gider, yan gitse de tam gider. Oğlan kızı görünce bedeninden can gider. Ta var unutmuşsun oğlum, unutmuşsun. Türkü gibi söylerdim öyle. Hani yüksek, bayağı öyle yüksek sesle. Oyalı yazma başında, oyaları da karşında. Yetmedi mi beklettiğin çeşmelerin de başında. Çaydan çaya geçelim, atlara yonca da biçelim. Kelebeğim darılmış, avılar da içelim. Henterisi akından, sevisi de gelir yakından. Bir istedim vermedi. Buna ıklık deriz, kabak kemana derler buna. Kabak olduğu için kabak kemana derler buna. Bunu kendi kafamdan öğrendim. Biraderim de ustası, ev ustasıdır da. Onunla eli gelsak kendi kafamızdan bunları ettik işte. Ben 2 senedir hastalaştım, onu da kaşıkta yaparım. Onu da vazgeçtim, gözlerim görmüyor. Kaşıkları yaparım, yemek kaşıkları yaparım. Okra döndürgeç yaparım. İşte bu ettikleri vakit geçiyor işte. Vakit geçiyor bunlarla. Bundan sonra nereye gideceğiz? Yaş 83. Her sene atla gezerdim ben buralardakiler. Atın üstünde dike Fransızlar çekti o tarafı. Fransa'ya götürdüler. Bunu büyüttüler, tekrar buraya gönderdiler. Atın üstünde dikerliydim ben. Onlar buraya gelirdi, gezmeye gelirdi dağlara. Turist olarak dağları gezerlerdi, piknik yaparlardı. Orada eğlenirlerdi, vakit geçirirlerdi orada dağlarda. Biz de onlara, hayvanlara sarardık yüklerini, yatacağını, yiyeceğini. 5-10 kuruş para alırdık tabii, harçlık mesela. Şükür be, zaman derdi vardı ondan da var orada yeren. Döndüğünde haydi. Tamam. Zaman da söylüyoruz. Tamam bakalım. Alanda vallahi suyu durutma. Allah kolaylık versin. Allah zaman da pek hoşuma gitmedi de gitse de aldık toz. Bizim aldığımız iyiydi. Çünkü
İyi de. Bizim önce erken kaldığımız iyi. Hiç hoş değil ya. Gel oğlum gel. Yiğidim, paşam. Terledin mi? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ben bu mahalleye geldiğimde son bir kez ekildi 40 sene, 35 sene önce. Ondan sonra tamam bıraktılar. Buğdayını çekmek, sapını çekmek, samanını çekmek evlerine zahmetli diye bıraktılar. İki tane mi? İsa abi görmek istiyordu. 2 tane var burada. Yakalayalım mı? Bunlar akıllı demek. Son ay gayrı. Kubat. Hayır, Asım hadi. Asım yapma. Gel. Erkan sen özlediğinden ne değil bu? Bize bu kadar şey etmez. Yapma kızım, tamam, tamam. Gel. Tamam Duman. Gel hadi. Gel. Erkan amcanın çok sevdiğinden ne değil. Korkma ben onu diyorum. Çocuğum bak amcan özlemiş de ondan o. Amcanı çok sevdiğinden. Maşallah çocuğum. Tosun. Yapma kızım. Asıl indi geldi yatırdı. Duman. Duman. Hadi Duman'ım. Hadi Duman'ım koy. Sorma. Koy. Duman. Kaç? Şey oğlum. Benim Asim de. Asim de. Benim askım. Benim askım. Asimi de. Askım. Asimi koçumu de. Koçumu. Koçumu oğlumu. Anama kokuyor. Kokusunu ben sever ya. Dumana hadi sen. Asi bu Asi. Koca olan mı koca? Asi yürü. Asi yürü. Sen geç önüne. Aktör götürme gitme. Annemin oğlu. Hey ya. Buradan udallar tabii. Oğlum. Çocuğum.
En son 2 yedirdik aşağıda, kışın aşağıda kaldık. Önümüzdeki. Ormanımız da müsait. Hani bizi bekledik izlemeye. Bak onda ceviz var. Milli Park'la davuttuydu. Dikti mi de bir ceviz o tuttu. Geçen sene 2 tane tuttu, bu sene 3 tane tuttu. Malcılığıyla uğraşman diyor. Bununla uğraşın diyor, cevizle uğraşın. Buradan yukarıdan yol geçti. Orman yolu. Kürüdü gitti. Ne bahçe koydu ne bir şey fidan koydu. Bu suyu geçilere veriyorum şimdi, oğlaklara. Ağustos ayı geldi mi vuruyor abi, çekiliyor. Bu oğlaklara yetiyor ya. Bunu dolduruyoruz bu mobile. Şey diyor. Dağıdın mı? Hey. Come?